Gökyüzü hepimizi yordu. Zorlu zamanlardan geçiyoruz. Aklımıza hayalimize gelmeyecek şeyler yaşadık. Ve bu hafta Eylül ayının son haftasında arkadaşlar gezegenler burç değiştirince biraz bizi artık esnetiyor, rahat bırakmaya başlıyor. Öyle söyleyebilirim. İlişkilerde tabii ki bazı burçlar zorlanacak. Ama yine de gökyüzünün hani su elementine geçen işte burçlar çoğaldı. İşte Mars, Venüs, ondan sonra Satürn gibi gezegenlerin özellikle haftanın ortasında bize destek vermeye başladığını görebiliriz. Maddi açıdan destek almaya başlıyoruz. Duygusal olarak o balık tutulmasının etkisinden yavaş yavaş ayın fazı küçüleceği için hafta sonu daha biraz özgürleşmeye başlıyoruz. Aslında aklımız başımıza geliyor. Özellikle Merkür'ün terazi burcuna geçtiği andan itibaren haftanın ikinci yarısından sonra tabii ki Merkür Plüto ile güzel bir açı içerisinde olacak. Açıkçası bizim için mesela işte Jüpiter'le iyi açı içinde olacak. Yani Jüpiter'in olumlu etkilerini teknolojiyle ilgili satın almalar, araçlar, yakın çevremizde olan bağlarımızda bir takım güzel gelişmeler, aile özellikle çok önemli aile içindeki dinamiklerde. Bazılarının kariyer ama daha çok aile ve ikili ilişkileri söylüyorum. Yani bu hafta önemli gelişmeler de yaşayacağız. Tabii ki bir tutulmaya doğru da gidiyoruz. Hani bu hafta içinde yaşayacaklarımız önümüzdeki hafta yaşayacağımız tutulmanın aslında sinyalleri diyebilirim size. Şimdi burçlarınızı anlatacağım. Tek tek hemen bundan sonra. Önce de şunu hatırlatalım. Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Ben sizin için her zaman buradayım. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Ve WhatsApp telefon numaramı buraya bırakıyorum. Danışmanlık için veya bir tek soru için. Yıllık danışmanlık da olabilir. Bana WhatsApp'tan bir mesaj atmanız yeterli diyorum efendim. Ve hemen başlıyoruz. Yeni haftanın koçları güzel başlıyorlar haftaya. Önümüzdeki haftaya kadar sürecek bir güzel bir etki altındasınız. Satürn ve Mars sizi destekliyor aslında. Yapabilme gücü, yapabilme potansiyelinizi arttırıyor. Bu en önemli destek aslında. Genel anlamıyla da bu hafta içerisinde en çok meşgul olacağınız konu tabii ki öncelikle aile ile ilgili gündemleriniz olacak. Aile temaları haftanın ikinci yarısından sonra ortaya çıkıyor ve çözümsüz kalmış veya adım atmakta çekindiğiniz konular bu hafta aslında bir çözüm içinde olabilir. Özellikle haftanın ikinci yarısı için söylüyorum. Çarşamba günü mesela biraz daha bu konulara eğilebilirsiniz sevgili koç burçları. Diğer yandan hemen hatırlatmam gereken bir durum ise koçlara ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler getirebilir. O da hafta sonuna doğru, yani çocuk, ilişki, aşk, partner ilişkileri bu haftanın bu anlamdaki şanslı burcusunuz. Eğer ki yatırımdır, işte paradır, borsadır gibi konularla da ilgileniyorsanız özellikle Cuma gününü çok dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Boğa burçları bu hafta sizin için aslında en başta olan konu duygusal geçişleriniz, ilişkileriniz. Çünkü Venüs'ün etkisini çok hissedeceğiz hepimiz. Özellikle mesela parasal konularda. Bu hafta mesela boğalar para kazanabilirler. Para, yatırım, ödeme, gelirler. İşte çok büyük beklenti içine girmeyin ama gelirlerde artış olabilir. Diğer yandan boğaların güzel bir sosyal iletişim bağları güçlenebilir. Yolculuklar, araçlar, teknoloji, iletişimle ilgili konular, böyle elektronik cihazlar gibi alışverişler ve yakınlarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Kardeşler olabilir, sevdiğiniz insanların hayatlarında güzel gelişmeler sizi sevindirebilir. Ama rutinde hafta sonuna doğru özellikle evde, aile içindeki konular, misafir, gidişler, çocuklar yine gündeminizde olacak. Ama en çok gündeminizde olacak konu tabii ki tutulmaya doğru gidiyoruz. Tutulma videosunda bahsedeceğim ama bir dakika şu haritamı açayım. Tabii ki sağlık gündeminiz olabilir. Bu da doğum haritasıyla ilgili olacaktır. Bir takım boğaların sağlık, bir takım boğaların iş ve kariyerle ilgili de böyle ufak ufak güzel fragmanlar yaklaşıyor gibi
duruyor açıkçası. Hafta sonu güzel geçecek. Hoşçakalın. Bu haftanın yıldızları ikizler tabii ki. Özellikle haftanın ilk yarısında ve salı günü aslında diyebiliriz. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle yanıltıcı gelişmeler olabilir. Aklınız çok net değilse para, alışveriş gibi konulardan uzak durun. Haftanın ikinci yarısından itibaren ise yine maddi konular devreye giriyor. Özellikle Cuma gününe kadar olan kısmında. Ay çünkü Yengeç burcunda seyrediyor olacak. Maddi harcama yaptırır bu arada. Ama o harcamalar biraz daha böyle çarşamba günden itibaren hani olsun diyelim. Gelişmeler bu yönde olacaktır. Böyle ani harcamalar çıkabilir. Planlarınıza uymayan gelişmeler olabilir ama her ne olursa olsun sizin için uzun vadede baktığımda maddi konularda biraz rahatladığınızı görüyoruz sevgili ikizler. Hafta sonunda ise bir takım seyahatler içerisinde olabilirsiniz. Geziler olabilir. Yine böyle alışverişler olabilir. Yakınlarınızla böyle irtibatlar içinde olacağınız bir cuma ve hafta sonu görüyoruz efendim. Özellikle ev veya yaşadığınız yerle ilgili şöyle bir köklü bir gelişme, bir arınma istiyorsanız da yine aslında pazar günü böyle aile içi veya işte evde zaman geçirebilirsiniz gibi duruyor. Ama genel hatlarıyla baktığımızda ikizler için şunu söylemek istiyorum. İçinden geçtiğiniz böyle buhranlı günler, karışık, aklınızı çok bölmüş böyle konular varsa onlar için de yine hafta sonu itibariyle güzel gelişmeler getirebilir. İlişkilerde en şanslı burç olabilirsiniz efendim. Yengeç burçları bu hafta biraz böyle dertli başlayabilirsiniz haftaya. Çözüm arayan, kaotik bazı durumlar içerisinde işte sizi sıkıştıran bir gökyüzü olmuş olabilir. Psikolojik olarak da olabilir. Ama haftanın hemen ortasından itibaren aslında salı gece saatlerinden itibaren hayat size gülmeye başlıyor. Destek buluyorsunuz. Aslında yapamadıklarınızı yapmak için inanılmaz fırsatlar var. Cuma gününe kadar sürecek. Karar vermek, gelişme göstermek, iş veya benzeri konular özellikle diğer kişilerle olan ilişkilerinizi bence bu hafta ortası değerlendirin. Satürn ve Mars arasındaki güzel üçgen açıya gidiyor gökyüzü. Özellikle hafta sonu itibariyle gerçekten hayatta istediklerini yapabilme gücü verecek yengeç burçlarına. Böyle diyebilirim. Ve hafta sonundan itibaren ise sizin için birazcık daha böyle o haftanın başında sizi sıkan konu neyse orada bir çözüm yolu gelebilir açıkçası. Ama dediğim gibi Mars burcunuzda Satürn'ün de desteğini alıyorsunuz. Evet, en kötüsünü yaşamış bile olsanız artık iyileşiyorsunuz hafta sonuna doğru. Sevgili aslanlar, aslanların var mı bildiği bu hafta? Özellikle haftanın ilk 2 günü biraz daha sosyal görüşmeler, böyle bir durumlar içerisindesiniz. Ama haftanın ikinci günün akşamından sonra biraz arka planda ne yapsam ne etsem gibi bir araştırma içerisindeler. Akıllarında bin bir çeşit böyle fikir doluşuyor olabilir. Biraz da geri çekilip sanki dışarıdan bir şeyleri gözlemleyeceksiniz. Özellikle Cuma gününe kadar olan kısmında kendinizi güçlü hissettiğiniz ya da güçlü olmanız gereken konularda biraz geri çekilme durumu olabilir. Yani psikolojik olarak belki biraz dinlenmeye ihtiyacınız var gibi hissedebilirsiniz. Ama hafta sonu itibariyle, Cuma itibariyle ise Ay burcunuza geçecek sevgili aslanlar. Gökyüzünde önemli destekler geliyor artık. Mars, Satürn, tutulmaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla karar mekanizması çalışmaya başlıyor aslanlar için. Cuma günü önemli kararlar gelebilir, fikirler, gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda bir şey satın alma, bir seyahat, yeni bir eğitime başlama gibi planlar içinde de olacak sevgili aslanlar. Başak burçları, haftaya tabii ki en yorgun başlayanlardan olabilirsiniz. Tutulmanın etkilerini en güçlü yaşayan burç olduğunuz için maddi, manevi, psikolojik olarak biraz zorlandılar Başak burçları. Ancak yavaş yavaş etkiler değişiyor. Haftanın ilk 2 günü işte belki zorlanabilirsiniz. Yapmak zorunda olduğunuz görev, sorumluluk gibi konular. Ancak sevinebileceğiniz,
hayata böyle daha sıkı sıkı sarılabileceğiniz güzel fırsatlar da olacak. Özellikle haftanın ikinci yarısından sonra sosyalleşiyorsunuz çünkü. Motivasyonunuzu arttıracak gelişmeler, konular, davetler veya böyle dışarıda organizasyonlara katılmak, arkadaşlarla olmak size iyi gelecektir. Mars ve Satürn arasında. Yani ilişkilerden, eşinizden, dostunuzdan destek de alabilirsiniz. Ve haftanın aslında son iş gününden itibaren, Cuma gününden itibaren biraz dinlenmeye sanki çekiliyor. Başak burçları, yönetici gezegenleri hala bu arada kendileriyle devam ediyor ama haftanın ikinci yarısından sonra o da Terazi burcuna geçecek. Dolayısıyla daha çok hayatta kendi yeteneklerini, kendi becerilerini ortaya koymak için daha güzel fırsatlar bulacaklar. Hafta sonu belki birazcık daha içe dönük olabilirsiniz ama pazar günü itibariyle hayat size yeni selamlar gönderiyor. Aslında yeni fragmanlar geliyor. Bir artık kaotik bir durum veya yaşamış olduğunuz zorlukların içerisinden, özellikle belki ilişkilerden yana bunu daha çok yaşamış olabilirsiniz. Artık bir şeyler yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor olacak. Teraziler bu haftanın aslında iyilerinden. Gökyüzünden güzel etkiler alıyorlar ve almaya devam edecekler. Özellikle haftanın ilk 2 günü böyle biraz da ufkunu açacak gelişmeler, uzak hedefler, seyahatler vesaire gibi eğitim ya da ilgili konular. Ama hemen salı ikinci yarısından itibaren Cuma günü kadar sürecek olan bir mesleki veya ailevi ya da hayatında şöyle dört elle sarılabilecekleri uzun zaman sonra bir güç içinde buluyorlar kendilerini. Gökyüzü destekliyor. Bu hafta da destekleyecek sevgili teraziler size. Ama önemli bir konu var. Venüs, yönetici gezegeniniz, zor bir durum içinde. Yani Plüto-Venüs karesi zorluklar getiriyor. İşte sağlıkta getirir, işte getirir. İlişkilerde bir düze çıkmak için beklediğiniz bir süreç olabilir ama hafta sonu itibariyle bu konular Cuma günü itibariyle aslında diyelim biraz daha rahatlarken sosyal ilişkileriniz çünkü güçlenecek ve hemen bir tutulmaya doğru gittiğimiz için, bir yeni aya doğru gittiğimiz için, üstelik burcunuzda olacağı için beklenmedik güzel sürpriz diyelim gelişmeler içinde olacaksınız. Akrepler de aslında haftanın iyilerinden diyebiliriz. Gökyüzünün desteğini alan, özellikle Satürn ve Mars'tan alan en güçlü burçsunuz. Sizin için zorlukları aşma meselesi aslında çok da büyük problem oluşturmamalı bundan sonra. Biraz akışa, olacaklara ya da olması gerekenlere karşı çok böyle nasıl diyelim tutulmayın. Biraz akışa bırakın. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü gökyüzü gerçekten destekliyor. Ve haftanın bilhassa salı akşamından itibaren ve cuma gününe kadar olan sürecinde sizin için olumlu gelişmeler var. Gelecek planlarınızı adım adım hayata geçirmek için sizi dertlendiren, kaygılandıran, sizi yoran konuları biraz daha rahatlatıcı şekilde ilerleyeceğini göreceksiniz. Uzak hedefleriniz, eğitim, yayıncılık, ticaret, hukuki süreçler de olabilir burada. Belki beklemediğiniz bir güzel sizi garantiye böyle götürecek gelişmeler olabilir. Hafta sonu itibariyle ise akrepler için biraz daha iş konuları, iş meseleleri gündeme gelebilir. Cuma ve pazar günü arasında. Tabii ki akreplere aslında destek veren bir gökyüzü olacağı için de sosyal çevrelerinden de önemli gelişmeler, barışmalar, haberler gelebilir gibi duruyor. Mutlu bir hafta. Yayların uzun zamandan beri gündeminde aslında çok önemli konular vardı. Yavaş yavaş bu akstan artık uzaklaşıyorlar. Bu hafta itibariyle işte mesleki konularda sürpriz gelişmeler bekleyebilirler. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren diyebiliriz sevgili yaylar. Eğer ki günlük rutinlerinizi etkileyen bir sıra dışı bir durum yaşıyor iseniz, ani böyle işte öfkeyle olabiliyor, bazen tutkuyla olabiliyor, kararlar almamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür'ün Neptün'le işte tek karelerinin karşıtlıkların olduğu bir
süreç olacak. Özellikle haftanın ortası gibi ani kararlar ya da satın almalar ya da parayla ilgili konularda hareket etmeyin diyeceğim sizlere. Ve haftanın aslında finans konularını en çok ilgilendiren burçlarından bir tanesiniz. Özellikle Salı ve Cuma günü arası işte yatırım, ödeme vesaire gibi konular ya da harcamalar ya da resmi yerlerle işleriniz olacak gibi duruyor. Hafta sonu keyifli gözüküyor sizin için, gezip tozup başka yerleri ziyaret etmek için güzel bir zaman dilimi olacak. Oğlaklar, evet, bu hafta aslında yorgunluklarını biraz da olsa geride bırakacaklar. İşle ilgili, sağlıkla ilgili önemli gelişmeler, konuşmalar, kararlar gelebilir. Ve haftanın hemen ortasından itibaren ise özellikle ilişkiler, aile, sevdikleri insanların biraz daha böyle desteğini almaya başlıyorlar. Bir yenilik, bir değişim içindeler. Aslında diyelim ki kariyerde parlamaya, kariyerde bir şeyleri ya da tüm hayatınızı ilgilendiren konularda özellikle bu hafta böyle ortaklı işler vesaire gibi, para alışverişleri gibi konularda rahatlamaya başlıyor Oğlak burçları. Çünkü hafta sonundan itibaren bir terazi stadyumu ile birlikte bir tutulmaya doğru ilerleyeceğiz. O da onları biraz daha kendi motivasyonlarını oraya vermelerini gösteriyor. Cuma gününden itibaren ise banka, finans, para işleri Cuma günü özellikle devrede olacak. Burada bazı böyle alışverişler olabilir. Biraz canınız da sıkılabilir gibi duruyor. Oğlaklar için çok sınırlarda günlerdi. Devam da ediyor aslında ama sizin için sizi en mutlu edecek şekilde hayat geride bıraktıklarınızla değil, önüne baktıklarınızla, gelecekle ilgili olacak. Kova ve yükselen kovalar ise bu hafta için aslında en sizi yoran, belki mücadele ettiğiniz günlük hayatınız, belki yoruluyorsunuz, işinizde bazı sorunlar olabilir. İşte bu hafta buralar biraz da hafta sonuna doğru güç kazanmaya başlıyor. Yani tuttuğunu koparma derler ya, böyle bir etki almaya başlıyor kova burçları. Özellikle de bunu salı akşam saatlerinden sonra cuma gününe kadar görebilecekler. Biraz da sağlıkları gündeme gelecek. Mide vesaire gibi dikkat edin yediklerinizde, içtikleriniz, ama işte önemli bir sonuca gitme diyelim durumlar olabilir. Haftanın sonunda ise kovalar için biraz daha partnerleri varsa eğer ilişkiler, oradaki gelişmeler, biraz daha keyifli zaman geçirme, birlikte planlar yapmak için eğlenceli ve güzel gözüküyor aslında. Bu haftanın en çok yine aslında şanslı sayabileceğimiz burçlardan bir tanesisiniz. Önünüz açılıyor. Psikolojik olarak biraz daha rahatlıyorsunuz. Ve önemli gelişmeleri, uzak hedeflerini, gelecekle ilgili planları ve mesleki konuları da artık yerli yerine koymak için önünüzü çok zorlamadan, gelecekle ilgili planlarınızı çok zorlamadan biraz daha objektif bakmaya çalışın. Son zamanlarda aslında evrenin belki de en çok yorduğu burçlardan bir tanesi sevgili balıklar. Psikolojik olarak, maddi olarak, duygu ve düşünceler anlamında inanılmaz hassasiyetler yaşamış olabilirsiniz. Hani balık, yükselen balık veya haritanızda çok balık olabilir, başak balık. Buralar tabii etki aldı. Ve şimdi artık gökyüzü aslında sizi biraz daha esnetiyor. Hayatı akışa bırakmayı, olanı biraz kabul etmeyi ya da böyle kendinizi biraz daha başkalarından ayrı tutmayı diyelim. Hani böyle çok adanmışlıklar vardır. Biraz kendinize, kendi duygularınızı, kendi ihtiyaçlarınıza yönelmenizi tavsiye ediyorum sevgili balıklar. Ve bu haftanın önemli bir gelişmesi de belki aile içinde olacaktır. Evle, yaşadığınız yerle ilgili konular. Haftanın ortalarında ise çocukları gündeme gelecek balık burçların. Hatta çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler. Eğer burada bir kaygı, burada bir sorumluluk, burada zorluk varsa daha rahat destek verecek ve destek bulacaksınız. Ve hafta sonu Cuma itibariyle daha çok hayat sizi günlük rutinlerinizde etkileyecek. Daha böyle rahat hareket etmek için belki ikili ilişkilerdeki sağlık sorunları da olabilir.
daha dikkatli, daha böyle kendinize önemsediğiniz bir hafta sonu olacak gibi duruyor. Tabii ki gökyüzü artık tutulmaların aksı değişiyor. Finansla işte zaman zaman hayatın bize beklenmedik getirdiği sürprizlerle sarsılıyoruz. Ama burada artık bir toparlanma zamanı diyelim. İnşallah hafta sonu itibariyle ilişkilerde önemli gelişmeler yaşayacaksınız.